Merhaba dostlar, bu videoda piyasayı, dolar kurunu, yeni çıkan ve fiyatı daha alınabilir konuma gelen bilgisayarları düşündüğümde hepsini derleyip toparladığım zaman bu piyasada alınabilecek en iyi 10 laptopa yakından bakacağız. Baştan belirteyim, her zamanki gibi herhangi bir sponsorluk yok. Burada benim almayacağım, önermediğim hiçbir laptop bu listede olmayacak. O yüzden içiniz rahat olsun. Bu laptopların hepsinin en ucuz, güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Sizce bu seriyi fiyatlar değiştikçe, yeni modeller geldikçe ara ara güncelleyelim mi? Güncelleyelim diyorsan alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Serinin devamı tamamen size bağlı. Açıkçası şu anda genel anlamıyla piyasaya baktığım zaman şu anda gündelik kullanım için bile alacaksak alacağımız minimum laptopun bütçesi artık 20.000 oldu. Burada 100.000'e kadar da çıkacağız. Burada stoklar bitebiliyor, fiyatlar değişiyor. Her bütçe için önerdiğim tüm laptopların linki de yine açıklama ve yorumlarda olacak. Açıkçası her fiyat aralığından da tek cihaz seçmeye çalıştım. Burada gerçekten fiyatlarını en çok hak eden en mantıklı laptoplardan bahsedeceğim. Şimdi listemizin en ucuz laptopuyla başlayalım. Burada Lenovo IdeaPad Slim 3'ü görüyoruz. Ryzen 7 5. nesil bir işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM, çift kanal DDR4 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında 15.6 inç Full HD TNB panelle geliyor. Ekran kalitesi olarak bu fiyatlarda ortalama seviyede. Performans anlamında baktığımda 20.000 bandının en sağlam laptopu diyebilirim. CS, Valorant gibi oyunları düşük ayarlarda rahatlıkla oynayabilecekken günlük kullanım Office, Word için de rahat yetecek bir laptop. İnce şık tasarımıyla da taşınabilirlik, kompaktlık yönünde de iyi bir laptop. Tasarım olarak da sadeliğiyle beraber gerçekten güzel bir cihaz. İkinci sırada Lenovo IdeaPad Slim 3'ün i5 13. nesil versiyonunu görüyoruz. Yani Lenovo IdeaPad Slim 3'ü görüyoruz. i5 13. nesil H serisi işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM, çift kanal DDR5 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında 15.3 inç Full HD IPS bir panel kullanılmış. Ekran kalitesi olarak da bu fiyatlarda alabileceğimiz en sağlam laptop diyebilirim. Alüminyum kasası ve Dolby Atmos stereo hoparlörleriyle beraber bu fiyatlarda gündelik kullanım, genel deneyim açısından da sağlam bir laptop. 3. sırada RTX 4050 kullanan en sağlam laptoplardan Lenovo'nun Log modelini görüyoruz. Ryzen 7 7. nesil bir işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM, çift kanal DDR5 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4050'nin 105 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. 15.6 inç Full HD IPS 144 Hz bir panelle geliyor ve %100 sRGB renk gamutuna sahip. Ekranda renkler, canlılık, kontrast oranı gayet iyi seviyede. Ekran kalitesi anlamında da 40.000 bandındaki en sağlam laptop diyebilirim. Sağlam kasası ve iyi soğutmasıyla da öne çıkıyor. Herhangi bir ısınma problemi yaşatmayan bir laptop. 4. sırada HP Victus 15'i görüyoruz. Ryzen 7 8. nesil bir işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM, DDR5 4800 MHz çift kanal olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 4060'in 75 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. Ekran kalitesi olarak çok yüksek bir beklentiniz olmasın. 15.6 inç Full HD IPS 144 Hz bir panelle geliyor ve bu panel %45 NTSC'ye sahip. Yani ekran kalitesi yönünde beklentiyi çok da yukarı çıkarmamakta fayda var. Soğutma sistemi sağlam ve performansıyla da bu fiyatlarda alınabilecek en iyi laptop diyebilirim. 5. sırada MacBook Air M4 önümüze çıkıyor. 10 çekirdek CPU, 10 çekirdek GPU'ya sahip. Her ne kadar M4 işlemcinin bazı versiyonu olsa da bu işlemci i9 13. nesilden daha yüksek bir performansa sahip ve verimlilik tarafında da çok başarılı. Bu laptop grafik tasarım, video edit, Photoshop ve yazılım için rahatlıkla kullanılabilir. 13.6 inç 2K Retina IPS bir panelle gelirken %100 sRGB renk gamutu ve DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsıyor. Ekran kalitesi anlamında bu fiyat bandındaki en kaliteli ekran diyebilirim. Tamamen alüminyum kasa, 15 saate varan pil ömrüyle beraber laptopu bir iPad gibi kullanabilirsiniz. Bazı versiyonda 16 GB'a geçirmesi güzel olmuş. Çünkü M4 işlemci tümleşik bir yapıya sahip, yani ayrı bir yonga değil. 16 GB RAM'i işlemcinin GPU kısmı kullanıyor. O yüzden minimum 16 GB RAM macOS tarafında da artık olmazsa olmaz. Benim için kompakt, taşınabilir olması birinci öncelik. Tasarımı güzel, işlemcisi sağlam, batarya olarak da tablet gibi bilgisayar istiyorum diyorsan M4 işlemcili MacBook Air en mantıklı seçenek. 6.
8. sırada Asus TUF F16'yı görüyoruz. i5 13. nesil HX serisi işlemci burada da kullanılmış. 10 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM, çift kanal 8x2 DDR5 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 5050'nin tam performans 115 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. Ekran yönünde de yine oldukça başarılı bir laptop. 16 inç Full HD Plus 165 Hz bir panel burada kullanılmış. Tabii ki %100 sRGB renk gamutuna sahip. Ekran, kasa kalitesi ve tasarım yönünde de benim gerçekten beğendiğim bir laptop. Özellikle büyük ekran istiyorum ve bütçem 50 ile 55 bin bandındaysa Asus TUF F16 gayet mantıklı. 7. sırada Lenovo Log önümüze çıkıyor. i7 13. nesil HX serisi işlemci burada kullanılmış. 14 çekirdek ve 24 threadlik bir yapıya sahip. 24 GB RAM, 12x2 DDR5 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 5060'ın 100 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. 15.6 inç Full HD IPS 144 Hz bir panelle geliyor. Tabii ki %100 sRGB renk gamutuna sahip. Ekran kalitesi anlamında yine bu fiyatlardaki en sağlam laptoplardan diyebilirim. Soğutma sistemi de çok güçlü olan bir laptop. Herhangi bir ısınma problemi yaşamayacağız ve 5060 ile beraber i7 13. nesil işlemciyle gelmesi bu laptopun en önemli artılarından ve 57.000 bandında da alınabilecek en iyi laptop diyebilirim. 8. sırada Game Garage Slayer X7T önümüze çıkıyor. Game Garage'in Slayer X7T 5060 modelini görüyoruz. i7 14. nesil HX serisi işlemci burada kullanılmış. 16 çekirdek ve 24 threadlik bir yapıya sahip. Özellikle render, mühendislik veya video edit tarafında kullanacaksanız bu fiyatlarda alabileceğiniz en güçlü işlemci diyebilirim. 32 GB RAM, 16x2 DDR5 5600 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 5060'ın da tam performans 115 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. Alüminyum kasa ile beraber hem malzeme kalitesi hem de hissiyat anlamında üst segment bir cihaz gibi hissettiriyor. Tasarımının da bir gaming laptopa göre gayet sade ve şık olduğunu söyleyeyim. Fakat bu fiyatlarda çok kalacak bir laptop değil. 9. sırada 5070 kullanan en ucuz, en mantıklı laptop MSI Katana 15'i görüyoruz. i7 14. nesil HX serisi işlemci burada kullanılmış. 16 çekirdek ve 24 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM, DDR5 çift kanal 5600 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 5070'in tam performans 115 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. Ekran kalitesi olarak da 15.6 inç QHD 165 Hz bir panel burada kullanılmış. Burada QHD panelle beraber ekran kalitesi gerçekten üst seviyede. Tabii ki bu panel %100 sRGB renk gamutuna sahip. Ekranda renkler, canlılık, kontrast oranı muazzam seviyede. 70.000 bandında hem işlemci performansı hem de ekran kartı ile beraber ekran kalitesini düşündüğümde bu fiyatlarda alınabilecek en sağlam laptop diyebilirim. Soğutma sistemi güçlü ve kasa kalitesi de iyi olan bir laptop. Tasarımıyla da gerçekten ayrışıyor. Son sırada 5070 Ti ile alınabilecek en sağlam laptoplardan Game Garage Slayer R9T'nin 5070 Ti'li modelini görüyoruz. Ryzen 9 9955HX 3D işlemcisini görüyoruz. 16 çekirdek ve 32 threadlik bir yapıya sahip. Şu anda Windows tarafında mobil işlemciler konusunda Ryzen 9 9. nesil hem verimlilik hem de performans tarafında açık ara en iyi işlemci. 32 GB RAM, 16x2 DDR5 5600 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 5070 Ti'nin tam performans 115 Watt'lık versiyonu kullanılmış. 16 inç QHD Plus IPS 300 Hz ve %100 sRGB panel burada kullanılmış. Ekranda renkler, canlılık, kontrast oranı gerçekten muazzam bir seviyede. Kasa kalitesi olarak da çok başarılı. İşlemci performansını ve ekran kartını düşündüğümde profesyonel bir kullanım için alacaksak bu fiyatlarda en iyilerden diyebilirim. 5070 Ti ile beraber Ryzen 9 9. nesil bu laptopta mükemmel bir kombinasyon diyebilirim. Bu laptoptaki işlemci o kadar güçlü ki bırakın 5070 Ti'yi 5090'ı bile rahat rahat besleyebilecek düzeyde. Dostlar, şimdi en önemli kısım favorilerimden bahsedeyim. Eğer bütçem çok yüksek değil, 20 ile 25 bin bandında, bu noktada gündelik kullanım Office Word için veya CS Valorant gibi oyunları en düşük ayarlarda oynamak için bir laptop alacaksam Lenovo IdeaPad Slim 3'ün Ryzen 7 işlemcili versiyonu bu noktada çok mantıklı. Fakat bütçeyi biraz daha arttırabiliyorsak özellikle işlemci performansı ve ekran kalitesi olarak çok daha iyi olan IdeaPad Slim 3'ün i5 13. nesil versiyonu bu noktada çok daha mantıklı. Bütçem eğer 30 ile 40 bin bandındaysa da Lenovo Log'un Ryzen 7 işlemcili RTX 4050 kullanan versiyonu bu noktada öne çıkıyor.
oluyor. Performans olarak genel deneyimiyle baktığımda 40.000 sınırında alınabilecek en sağlam laptop diyebilirim. Artık 4050 kullanan laptoplar 30.000 bandında değil, burada 40.000'leri zorluyor ve 4050 kullanan laptoplar içinde baktığımda da genel anlamıyla en mantıklı laptop şu anda Lenovo'nun Log modeli. Bütçem 40 ile 45.000 bandındaysa da RTX 4060 kullanan HP Victus 15 bu noktada çok mantıklı. Eğer laptopu yazılım, video render, Photoshop, grafik tasarım gibi işler için kullanacaksam 40 ile 50.000 bandındaki en mantıklı laptop da kesinlikle MacBook Air M4. 50.000 bandında bir bütçeyle de Asus TUF F16 en mantıklı seçenekken bütçem 55 ile 60.000 bandında ise 5060 kullanan en sağlam laptoplardan Lenovo Log bu noktada öne çıkıyor. Eğer benim için işlemci performansı ve ekran kalitesi birinci öncelik diyorsan da bütçemde 60 ile 65.000 bandında ise Game Garage'ın Slayer X7T modelini rahatlıkla önerebilirim. Kanalda da detaylı bir incelemesi var. Bu videodan sonra onu da izleyebilirsin. Bütçem 70 ile 80.000 bandındaysa da RTX 5070 kullanan en sağlam laptoplardan MSI Katana 15 hem fiyat performans olarak hem de uzun ömürlü kullanmayı düşünüyorsak en mantıklı laptop diyebilirim. Ve 100.000 sınırında bir bütçeyle de 5070 Ti kullanan Ryzen 9 9. nesil HX serisi işlemcisiyle beraber bu piyasada alınabilecek en sağlam laptoplardan Game Garage'ın Slayer R9T 3D modeli bu noktada alabileceğimiz en iyi laptoplardan diyebilirim. Soğutması sağlam, performansı yüksek, sunduklarına oranla da gayet fiyat performans bir laptop diyebilirim. Ve açıkçası listeyi de genel olarak değerlendirirsem bu piyasada 20.000'den 100.000'e kadar alınabilecek en sağlam laptoplar bunlardı. Özellikle fiyat performans, deneyim ve soğutma sistemi bu 3 noktada en iyi laptoplardan bahsettim. Bu laptopların hepsinin en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Bu serinin devamı için de alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Serinin devamı tamamen size bağlı. Ve burada önerdiğim tüm laptoplar için ayrı bir liste oluşturdum. O listenin de linki yine açıklama ve yorumlarda olacak. O listeyi mutlaka güncel tutmaya çalışacağım. Çünkü fiyatlar değişebiliyor. Yeni modeller geliyor. O yüzden o listeyi mutlaka güncel tutmaya çalışacağım. Videoyu yayınladıktan bir 2 ay sonra izliyorsan o listeye mutlaka bak derim. Aklına takılan herhangi bir soru olursa yine mutlaka yorumlarda buluşalım. Elimden geldiğince yetişebildiğim kadar cevaplamaya çalışıyorum. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.